Pompei büyük bir volkanın patlamasıyla yok oldu. Kül ve kayaların altında 2000 yıldır gömülü olan Pompei'nin ölümü efsanevidir. Pompei, Avrupa anakarasının güneyindeki aktif Vezüv volkanının eteklerine kurulmuş bir şehirdi. 1100 kişilik nüfusu olan bu Roma şehri, 2000 yıl kadar önce 7,5 metrelik volkanik döküntü altında kalarak tamamen yok oldu. Pompei'yi her zaman klasik bir Roma şehri olarak düşünür ve genelde Roma'dan öncesine dayanan zengin bir tarihi olduğunu unuturuz. Kalın volkanik yıkıntının altında yüzyıllardır konulan bir antik metropol bulunuyor. Her yerinde dükkanlar ve barlar olan Pompei adeta zamanda donmuş gibi. Peki bu şehri kim kurdu ve neden bu kadar aktif bir volkanın eteklerine kuruldu? İtalya'nın Napoli körfezindeki şehir 66 hektarlık bir alanı kaplar. Vezüv'ün volkanik küllerinin bu odaları doldurmasıyla Pompei adeta zamanda dondu. Sanki günlük Roma hayatının bir anının fotoğrafı gibi. İşte bu Pompei'yi gerçekten eşsiz kılıyor. Günümüzde bile arkeologlar bu büyük villaların içindeki tabloları ve mozaik sanatlarını tek tek ortaya çıkarıyor. Tüm bu buluntular Pompei'nin bankacılarından politikacılarına, kölelerinden gladyatörlerine kadar nasıl yaşadıklarını bize anlatıyor. Herhalde Romalılara bundan daha fazla yaklaşamazdık, değil mi? Arkeologlar hala şehrin son günlerinde enkazın altında kalan insanları gün yüzüne çıkarıyor. Özenle gömülmüş bir kadına ait olan bu mezar 2000 yıl boyunca hiç dokunulmamış. İşte bu mezardaki keşifler şehrin neden bir volkanın eteklerine kurulduğuna dair bir cevap olabilir. Mezarda keşfedilen bu vazolar daha önce Pompei'den çıkarılmamış bir tarzda dekore edilip boyanmış. Arkeologlara göre bu nadir objeler Roma milattan sonra 80 yılında Pompei'yi fethetmeden önce yaşayan kabilelere aitmiş. Vazoların radyokarbon tarihlemesi milattan önce 5. yüzyılı işaret etmiş. Bu da Roma dönemi Pompei'sinden birkaç yüzyıl öncesi demek. Yani bölgenin tarihi milattan sonra 79'dan yüzlerce yıl öncesinde başlamış. Vazolar eski ama dekorasyonları Roma değil Yunan tarzı. Roma yükselişe geçmeden önce Yunanlılar Akdeniz'deki en gelişmiş medeniyetti. Bu vazolar Yunanlıların kültürlerini Romalılarla paylaştığını gösteriyor. Günümüzde Pompei Yunan vazosu bulabileceğimiz bir yer gibi durmuyor ama 2000 yıl önce burası deniz ticaretinin merkeziydi. Şehir aynı zamanda Sarnos Nehri'nin yanına stratejik olarak kurulmuştu. Böylece şehirden Napoli'ye doğruca ulaşım sağlanıyordu. Antik volkanın dik yükseltileriyle çevrilenen körfez aşırı derin sularıyla ünlüdür. Çünkü İtalya sahillerinin büyük bir kısmı büyük gemilerin giremeyeceği kadar da sığdır. Bu yüzden Napoli körfezi uluslararası ticaret için çok önemliydi. Antik Yunanlıların Pompei'nin gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Bu kolon başlığı Roma'da yapılmamış, Yunanlar yapmış. Ve M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Yani Vezüv patlamadan 700 yıl önceye. Yunan kolonları geçen tüccarlara satış alanı sağlıyordu. Yemekten çanak çömleğe ve hatta kölelere kadar. Pompei M.Ö. 6. yüzyıldan başlayarak ve Roma döneminde de devam ederek burada varlık göstermiş. Akabinde milattan sonra 79'da zengin bir ticaret noktasına dönüşmüş. Yükselen dağ yokuşları doğal bir liman yarattı. Yani kısaca volkan bu şehri gelişmekte olan bir Roma şehrine çevirmek için gereken tüm koşulları sağladı. Nasıl bir ironidir ki Pompei'yi öldüren güç aynı zamanda onu canlandıran da güç oldu. Romalılar volkanik külüyle adi taşı karıştırıp ıslak koşullarda bile çabucak kuruyabilen devrim niteliğinde bir icatta bulundular. Hidrolik çimento denen bu madde sayesinde yapılarını su altında bile inşa edebiliyorlardı. Bu icat sayesinde limanlarına çimentodan sağlam iskeleler yaptılar. Napoli körfezinin gelişmiş bu yapısı sayesinde Pompei Akdeniz'de ticari gücünü iyice arttırdı. Vezüv'ün önceki patlamalarıyla bölgeye yayılan yüksek potasyum oranlı verimli toprak sayesinde yüksek kalitede üzüm üretimi yapabiliyorlardı. Buna bağlı olarak da şarap ticaretiyle iyice zenginleştiler. Körfez'de ticaretin büyümesiyle birlikte tüccarların işleri de büyüdü. Depoları amforalarla doldu. Amfora taşımacılığı Pompei'nin ticaret seçeneklerini İngiltere'den Kuzey Afrika'ya kadar genişletti. Pompei 600 yıllık bir Akdeniz ticaret şehriydi. Varlığını volkana ve kaynaklarına borçludur. Ama Vezüv patlamadan önce bile ölümcül etkilerini şehir halkı üstüne göstermiş. Vezüv'ün geçirgen volkanik kayaları flor açısından çok zengindir. Yağmur suları toprakta filtrelediğinde florür suda çözülerek yeraltı kaynaklarına giriş yapar. Romalılar bu kirlenmiş pınarları su kaynağı olarak kullanıyordu. Suyu yaptıkları kemerli köprülerle Pompei'nin her bir yanına taşıdılar. Bu su çeşmelere, hamamlara ve şehirdeki bütün evlere dağıtılıyordu.
İnsanlar florla kirlenmiş bu suyu içtikleri için zamanla eklemlerinde kireçlenme olmuş ve buna bağlı çeşitli hastalıklara maruz kalıp erken ölmüşler. Yani şehre can veren volkanik topraklar aynı zamanda canlarını da almış. Pompei'nin ortaya çıkarılmış binalarının duvarlarında bunun kanıtları mevcut. Mesela bu etkileyici villanın duvarında Pompei'nin son anlarının bir resmi var. Başlanmış ama bitirilmemiş bir freskonun kalıntıları. Zeminde içlerinde kireç sıvısının olduğu büyük saksılar bulunmuş. Bu duvar boyası için astar katmanıymış. Ancak bu astar boyası duvardaki freskoya sıçramış halde bulunmuş. Bu ne demek biliyor musunuz? Ürkütücü bir şekilde volkan patladığı anda o panik kaçışma anında bile insanlar çalışıyormuş. Ressamlar freskolarla ilgileniyor, taş ustaları duvardaki çatlakları tuğlalarla sürekli yamayarak şehirde hiç bitmeyen bir restorasyon çalışması yürütüyormuş. Çünkü patlamadan önce gelen depremler yapılara sürekli zarar veriyordu. Pompei halkı depremler yanardağın habercisi olmasına rağmen tamir etmeye ve orada yaşamaya devam etmiş. Aslında Romalılar aktif volkanların yabancısı değildi. Etna ve Stromboli gibi. İtalya iki tektonik plakanın birleştiği devasa bir fay hattı üzerinde yer alır. Bu yüzden İtalya Avrupa'nın deprem açısından en tehlikeli bölgesidir. Her 5 yılda bir ölümcül depremlere maruz kalırlar. Deprem Pompei patlamadan 17 yıl önce gerçekleşmişti. Yani insanların ikisi arasında bir bağlantı kuramamış olması aslında normaldir. Patlama başladığında insanların kaçacak vakti bile olmamıştı. Şehrin üzerine yağan kül ve kayalar yüzünden çatılar çöktü ve insanlar altında ezildi. Ama bu aslında çok daha etkili bir gücün sadece işaretçisiydi. Vezüv milattan sonra 79 yılında patlamadan önce şehir yıllarca depremlerle sarsılmıştı. Halk bu depremlerin büyük bir volkanik patlamanın işareti olduğunu bilmeden iş işten geçene kadar hiçbir şey yapamamış. Şehrin yıkımı ani ve acımasız olmuş. Volkan patlaması milyonlarca tonluk maddenin havaya uçmasına neden oldu. Sıcak külden oluşan bulutlar 30 kilometre gökyüzüne yükseldi ve yağmur gibi yağan bu küller tüm bölgeyi kapladı. Tabakalar kayarak devasa heyelanlar oluştu. Heyelan sonucu tepelerine binen bu toprak ve kaya yığınlarından kaçabilenler süper sıcak gaz, kül ve lav parçalarından oluşan piroklastik akıntıdan kurtulamadı. Volkanın eteklerinden akan bu piroklastik akıntı önüne çıkan her şeyi dümdüz ederek şehirde bulunan herkesi anında öldürdü. Yanardağ uzmanları volkanik akıntılar Pompei'ye ulaştığında kül bulutu sıcaklığının 400 dereceyi bulduğunu söylüyorlar. Saatte 100 kilometre hızla ilerleyen 400 derecelik piroklastik akıntı sadece birkaç dakika içinde Pompei'ye ulaşmış. Patlamayı takip eden günlerde kalan atıklar şehri mahvederek Pompei'yi artık kurtarılamayacak vaziyete getirmiş. Günümüzde bile kasabanın 1/3 hala enkaz altında. Vezüv şehri yok ettikten bu yana 30 kere daha patladı. Ayrıca modern Napoli körfezini tehdit eden tek şey Vezüv de değil. Körfez tamamen volkanlarla kaplı. Ve aralarında Avrupa'nın en büyüğü olan volkan da var. Campi Flegrei. Campi Flegrei bir süper volkandır. Muhtemelen dünyadaki en tehlikeli volkan. Eğer Vezüv ya da Campi Flegrei patlarsa, volkanik akıntıların ve lavların altında kalma tehlikesi yaşayacak 3 milyondan fazla insan var. Peki Pompei tarihi boyunca uyarılmış olmasına rağmen neden bu volkanik bölge bu kadar popüler? Çünkü Napoli körfezinde yaşayan insanlar için pozitifler negatiflerden daha çok. Ataları binlerce yıldır aynı hesapları yapmış. Volkanlar her zaman farklı avantajlara sahip olmuştur. Tabi arada sırada facialara da neden olur. Bu bölgedeki insanlar da riskleri göze almış gibi. Pandemiden önce ben de Napoli'ye gidip Pompei şehri kalıntıları ve yaşanan felaketi tecrübe etmiştim. Ayrıca Napoli şehrini gezerken volkanın eteklerine yayılmış lüks villaları, tarlalarda, bağlarda çalışan, orada yaşayan insanları kendi gözlerimle gördüm. O volkan hala aktif bir volkan. Sinsice uykuda bir sonraki patlamayı bekliyor. Vezüv binlerce yıldır insanlara kaynak sağladı. Şehri zengin etti. Ama Pompei halkının şansı milattan sonra 79 yılında ters yüz oldu. Yıkıntılar adeta bir zaman kapsülü gibi. Tehlikeye rağmen milyonlarca insan onun gölgesinde yaşamaya devam ediyor. Hem de bu döngünün bir gün kendini tekrar etmesi kaçınılmazken. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kalın.